Tarih bize hep aynı hikayeyi anlattı. Kazananları, haritaları büyütenleri, tahtta kalanları, son sözü söyleyenleri. Ama tarih her zaman gerçeği anlatmaz. Çünkü her büyük zaferin ardında bir bedel, her imparatorluğun temelinde bir hata, her güçlü liderin yolunda bir yanılgı vardır. Ve çoğu zaman bu yanılgılar görmezden gelinir. Bugün bildiğimiz dünya, imparatorlukların yükselişiyle kuruldu. Ama aynı dünya, onların aldığı yanlış kararlarla şekillendi. Bazen tek bir adım, yüz binlerce askerin kaderini değiştirir. Bazen tek bir karar, bir imparatorluğu tarihten siler. İşte bu yüzden bu seride zaferleri değil, kaybedilen anları anlatıyoruz ve bu hikayede Avrupa'yı dize getiren, yenilmez denilen bir imparatorun tek bir hatayla nasıl çöktüğüne bakacağız. Napolyon Bonaparte. Bu hikayeler hızlı tüketilsin diye anlatılmıyor. Burada tarih bir başlık değil, bir yolculuk. Eğer sen de tarihi sadece ezberlemek değil, hissetmek istiyorsan, bu videoya bir beğeni bırakman yeterli. Bu doğru yerde olduğumuzu anlamamızı sağlar. Ve eğer bu yolculukta bizimle kalmak istersen, kanala abone olabilirsin. Yorumlara da şunu yaz: buradayım. Ya da seni bu tarihlere getiren tek bir kelime. Bir filmden daha gerçek, bir kitaptan daha fazla. Şimdi arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Film gibi tarih başlıyor. Napolyon Bonaparte sahneye çıktığında Avrupa zaten yorgundu. Krallar devrimden korkuyor, tahtlar halkın öfkesini hissediyordu. Fransa devrimi yalnızca bir rejimi değil, kıtanın dengelerini de parçalamıştı. İşte Napolyon bu çatlağın tam ortasında yükseldi. O, soylu bir aileden gelmiyordu ama çağının en tehlikeli şeyine sahipti: disiplinli bir zihin ve zamanı doğru okuma yeteneği. İtalya seferinde kazandığı zaferler onu Fransa'da bir kahramana dönüştürdü. Sıradan bir general değil, düzen kurabilen bir lider olarak görülmeye başlandı. Ordusu onu seviyordu. Çünkü Napolyon, askerleriyle aynı çamuru çiğniyor, aynı yorgunluğu taşıyordu. Komutanla asker arasındaki mesafe kapanmıştı. Ve bu, orduları durdurulamaz kılan şeydi. Avusturya yenildi, Prusya dağıldı. Avrupa'nın en eski orduları, Napolyon'un hızlı manevraları karşısında ne olduğunu anlayamadan geri çekildi. Bu zaferler rastlantı değildi. Napolyon, savaş alanını yalnızca kılıçla değil, lojistikle, zamanla ve psikolojiyle kazanıyordu. Düşmanlarını yenmeden önce onların moralini kırıyordu. Her kazandığı savaş onu biraz daha yalnızlaştırdı. Çünkü artık çevresindeki herkes ona hak vermeye başlamıştı. İtiraz edenler sustu. Uyarılar zayıfladı. Alternatifler konuşulmaz oldu. Ve Napolyon yavaş yavaş kendi efsanesine inanmaya başladı. Artık sadece bir komutan değildi. O, Avrupa'nın kaderini belirleyen adamdı. Kendini durdurabilecek bir güç görmüyordu. Çünkü karşısına çıkan herkes yenilmişti. İşte bu noktada tarihin defalarca tekrar ettiği o sessiz an yaşandı. Zaferler lideri değil, liderin algısını değiştirdi. Napolyon için artık savaşlar hesaplanması gereken riskler değil, üstesinden gelinecek formalitelerdi. Ve tarih tam da bu noktada bekler. Çünkü bir imparatorluğu yıkan şey çoğu zaman düşman orduları değil, yenilmez olduğuna inanan zihindir. Napolyon'un yükselişi onu zirveye taşıdı. Ama aynı yükseliş düşüşün de temelini attı. Napolyon'un karşısında artık tek bir düşman yoktu. Asıl mesele Avrupa değildi. Asıl mesele düzendi. Napolyon, İngiltere'yi savaş meydanında yenemediğini biliyordu.
Ama onu ekonomik olarak diz çöktürebileceğine inanıyordu. Bu yüzden kıta ablukasını kurdu. Avrupa limanları İngiliz ticaretine kapanacaktı. Kağıt üzerinde kusursuz bir plandı ama tarih kağıt üzerinde yazılmaz. Bu abluka Avrupa'yı İngiltere'den çok Napolyon'a bağımlı hale getirdi. Ve bu bağımlılık en çok Rusya'yı rahatsız etti. 1. Alexander ablukayı delmeye başladığında mesele artık ticaret değildi. Bu Napolyon'un otoritesine karşı açık bir meydan okumaydı. İşte kırılma tam burada başladı. Napolyon için bu sadece bir diplomatik sorun değildi. Bu kurduğu düzenin sorgulanmasıydı. Ve Napolyon sorgulanmaya alışık değildi. Durabilirdi, geri adım atabilirdi, ablukayı gevşetebilirdi ama bunu yaparsa Avrupa'daki bütün güçler aynı şeyi deneyecekti. Napolyon'un zihninde artık tek bir soru vardı: beni kim durdurabilir? Tam da bu günlerde Napolyon'un özel hayatı da sarsılıyordu. Savaş meydanlarında kesin kararlar veren bu adam, yalnız kaldığında aynı netliğe sahip değildi. Josephine de Beauharnais ile olan evliliği, bir imparatorun sahip olabileceği en kırılgan cepheydi. Napolyon, cepheden mektuplar yazıyor, sevgi arıyor, sadakat bekliyordu. Ama cevaplar her zaman onun istediği gibi gelmiyordu. Tarih bunu genellikle geçer. Ama şurası açık: Napolyon'un zihni bu dönemde sadece haritalarla dolu değildi. Bazen insan en büyük kararlarını en yalnız olduğu anlarda alır. Eğer Napolyon'un bu insani yönünü, özel hayatının kararlarını nasıl etkilediğini merak ediyorsanız yorumlara yazın. Belki başka bir tarih sayfasında bu çatlağın izini daha derin süreriz. Napolyon için artık geri dönüş zorlaşmıştı. Rusya'ya yürümek sadece bir askeri sefer değildi. Bu bir güç gösterisiydi. Napolyon, Rusya'nın direnemeyeceğine inanıyordu. Çünkü daha önce kimse direnememişti. Mesafeler küçümsendi. İklim hesaba katılmadı. Lojistik, zaferlerin gölgesinde kaldı ve Napolyon kendi başarılarının rehinesi oldu. Rusya seferi işte böyle başladı. Zorunluluktan değil, yenilmezlik inancından. Tarih tam da bu noktada nefesini tuttu. Çünkü bir imparatorluk ilk kez düşmanıyla değil, kendi kararlarıyla yüzleşiyordu. Başlangıçta her şey Napolyon'un alışık olduğu gibiydi. Takvimler Haziran 1812'yi gösteriyordu. Avrupa'nın gördüğü en büyük ordulardan biri doğuya doğru yürüyordu. Yüz binlerce asker, uzayıp giden yollar, disiplinli adımlar. Ama Rusya savaş alanını göstermedi. Eylül 1812'ye girildiğinde şehirler boşaltılmaya başlamıştı. Depolar yakıldı, yollar sustu. Napolyon'un ordusu ilerledikçe haritalar büyüdü. Ama imkanlar küçüldü. Bu alışılmış bir savaş değildi. Bu düşmanla değil, yoklukla yapılan bir savaştı. Günler geçtikçe askerler sadece düşmanı değil, yiyeceği de aramaya başladı. Ekmek azaldı, atlar düştü, hastalık yayıldı ve ilk kez Napolyon'un ordusunda sayılar sessizleşti. Artık zaferlerden söz edilmiyordu. Artık ne zaman değil, nasıl döneceğiz konuşuluyordu. Sonra kış geldi. Ama bir gecede değil. Takvimler Kasım 1812'yi gösterirken soğuk yavaş yavaş indi. Önce parmak uçlarına, sonra dizlere, sonra düşüncelere. Kar yağdıkça yollar kayboldu. Ama asıl kaybolan şey umut oldu. 5 Aralık 1812 sabahı, güneş henüz yükselmemişken askerler yürüyordu. Ama artık kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Silahlar ağırlaştı. Üniformalar işe yaramaz hale geldi. Açlık bir his olmaktan çıktı. Bir gerçekliğe dönüştü. Ve bu noktada ordu çözülmeye başladı. Disiplin bozuldu. Birlikler dağıldı.
Emirler duyulmaz oldu. Napolyon hala emrediyordu. Ama artık emirlerin bir anlamı yoktu. Çünkü insanlar geleceğe inanmıyordu. Bir zamanlar Avrupa'yı titreten ordu artık sadece hayatta kalmaya çalışıyordu. Aralık 1812'nin ortalarında geri dönüş kararı alındı. Ama bu bir dönüş değildi. Bu bir kaçıştı. Yolda kalanlar oldu. Geride bırakılanlar oldu. Adı bile anılmayan binlerce asker karın içinde kayboldu. Tarih kitapları rakamlar yazar. Ama rakamlar donarak ölen bir askerin son nefesini anlatamaz. Bu noktada Napolyon'un imparatorluğu fiilen bitmişti. Henüz tahtta oturuyordu belki. Ama güç çoktan erimişti. Avrupa bunu gördü. Müttefikler bekledi. Düşmanlar cesaretlendi. Napolyon'un yenilmezlik efsanesi 1812 kışında Rusya'nın sessiz topraklarına gömüldü. Bu sadece bir askeri yenilgi değildi. Bu bir algının çöküşüydü ve tarihte algısı çöken güçler uzun süre ayakta kalamaz. Napolyon geri döndüğünde onu karşılayan alkışlar yoktu. Sessizlik vardı, şüphe vardı, bekleyen bir son vardı. Bir imparatorluk tek bir savaşta yıkılmaz. Ama bazen tek bir sefer her şeyi geri dönülmez hale getirir. Rusya seferi Napolyon'un ordusunu değil sadece, zamanını da tüketmişti. Artık tarih ona yeni bir rol hazırlıyordu. Kazanan değil, kaybeden rolünü. Rusya'dan dönen Napolyon aynı yollardan geçmedi. Takvimler 1813'e yaklaşıyordu. Ama Avrupa artık eski Avrupa değildi. Bir zamanlar onun gölgesinde kalan krallar başlarını kaldırmaya başlamıştı. Çünkü artık şunu biliyorlardı. Napolyon yenilebilirdi. Ordusu yoktu. Ama daha kötüsü, algısı yoktu. 1813 ve 1814 boyunca Napolyon savaşmaya devam etti. Ama bu artık saldırı değildi. Bu zamanı geri çevirme çabasıydı. Ve tarih geri çevrilen zamanı sevmez. Nisan 1814'te Napolyon tahttan çekildi. Bir zamanlar Avrupa'yı titreten imparator artık yalnız bir sürgündü. Elba adası. Küçük, sessiz ve fazla hatırlatıcı bir yer ama hikaye burada bitmedi. Çünkü Napolyon kendi sonunu kabul edecek biri değildi. 1815'te geri döndü. 100 gün, kısa bir umut, uzun bir yanılgı ve Waterloo. Saatler süren bir savaş, yıllarca süren bir hikayeyi tek bir noktaya sıkıştırdı. Bu kez kaçış yoktu. Bu kez dönüş yoktu. Napolyon dünyanın ucuna gönderildi. Saint Helena adası. Orada ne ordu vardı, ne alkış, ne de haritalar. Sadece zaman vardı ve zaman Napolyon'un asla yenemediği tek şeydi. 1821 yılında Napolyon Bonaparte öldü. Bir imparator olarak değil, bir efsane olarak değil, bir insan olarak. Napolyon'un hikayesi bize şunu anlatır. Büyük olmak, yenilmez olmak değildir. Zaferler insanı yükseltmez, algısını değiştirir ve tarih en çok algısı değişenleri izler. Rusya seferi Napolyon'un hatası değildi sadece. Onun kendisiyle kurduğu ilişkinin kaçınılmaz sonucuydu. Tarih, düşmanları affetmez sanılır. Ama asıl affetmediği şey sınırlarını unutan zihindir. Bu yüzden Napolyon sadece bir kaybeden değildir. O, tarihin bıraktığı en ağır derslerden biridir. Tarih kazananları yazar. Ama kaybedenleri gerçeğe bırakır. Bu seride zaferleri değil, bedelleri konuştuk. Çünkü tarihte kaybeden çok. Eğer sen de tarihi sadece ezberlemek değil, hissetmek istiyorsan, bu videoya bir beğeni bırakman yeterli. Bu, doğru yerde olduğumuzu
anlamamızı sağlar. Ve eğer bu yolculukta bizimle kalmak istersen kanala abone olabilirsin. Yorumlara da şunu yaz. Bu hikayelerde seni en çok hangi anlar yakalıyor? Bir filmden daha gerçek, bir kitaptan daha fazla. Şimdi arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Çünkü film gibi tarih her cuma saat 21'de yeniden yazılıyor.